Herkese selam. YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere dışı çıtır çıtır, içerisi kat kat tel tel ayrılan şahane bir katmer börek tarifi vereceğim. Her zaman olduğu gibi detaylı malzeme listemize açıklama kısmından ulaşabilirsiniz. Hemen başlayalım. Öncelikle 5,5 su bardağı kadar unu uygun bir yoğurma kabının içerisine alıp üzerine bir silme yemek kaşığı kadar tuz ekledikten sonra şöyle bir güzel karıştırarak unumuzun orta kısmına bir çukur açalım ve üzerine 1 çay bardağı dolusu yoğurt, 1 paket kabartma tozunu ilave edip hamurumuzu karıştırmaya başlayalım. Bir taraftan karıştırırken diğer taraftan ise azar azar süt ilavesi yapalım. Mümkünse hem sütümüz hem de yoğurtumuz mutlaka oda sıcaklığında olsun. Aksi takdirde hamurumuz kas katı olabilir ve yoğurmakta güçlük çekeriz. Hatta daha sonrasında hamuru açarken de zorlanabiliriz. O yüzden mutlaka kullandığımız malzemeler oda ısısında olsun. Kaşığı çıkarttıktan sonra elimle 3-5 dakika hamuru toparlayıp daha sonra tezgahın üzerine alıyorum ve en az 5 dakika kadar da bu şekilde yoğurmaya devam ediyorum. Çok katı bir hamur yoğurmamaya, mümkünse yumuşak ve hafif ele yapışan olmasına dikkat edelim ve hamurumuz artık hazır oldu. Hazır olan hamuru 4 eşit parçaya bölerek elde ettiğimiz hamur parçalarından bezeler hazırlayalım. Toplamda 4 adet beze elde edip bir tepsinin üzerine aldım ve üzerini bir bez ile kapatarak en az 10 dakika kadar bu şekilde dinlenmeye alıyorum. Dinlendirdikten sonra artık hamurlarımızı açabiliriz. Hemen açmayalım. Yani dinlendirmeden açarsanız açarken birazcık zor olabilir. Yoğurtlu bir hamur olduğu için birazcık diğer hamurlara nazaran, yani içerisinde de yağ olmadığı için biraz zor açılabilir ama gerçekten bu tarifle, bu lezzetle muhteşem bir börek diyebilirim sizlere. Yağ ile de, yani içerisine yağ ekleyerek de tarifi daha önce denemiştim ama bu tarifle çok daha güzel ve kat kat oldu. Hamuru birazcık büyüttükten sonra, yani merdane ile büyüttükten sonra oklava ile açmaya devam ediyorum. Eğer oklava kullanamıyorsanız tamamını merdane ile açmaya devam edebilirsiniz. Çok ince bir hamur olmasına gerek yok. Ortalama bir mantı hamuru kalınlığında açmanız yeterli. Toplamda 2 adet bezeyi, yani hamuru açıp yanıma aldım. Diğerini de aynı şekilde açtım ve üzerini eritilmiş ama kaynar, yani sıcak olmayan tereyağı ile yağlayıp fırçayla her tarafına yağ güzelce sürüyorum. Diğer hamuru açarken de özellikle video uzun olmasın diye detaylıca göstermek istemedim. Ve ikinci hamuru yağlamış olduğum hamurun üzerine güzelce yerleştirip kenarlarını da elimle düzleştiriyorum. Hamurumuzu bu şekilde hazırladıktan sonra kenarlarından birazcık çekiştirerek dörtgen bir şekil verelim. Hamurumuz hazır olduktan sonra üzerini tekrardan tereyağı ile yağlayalım. Tereyağının içerisine sıvı yağ katmazsanız hamurunuz çok daha güzel ve de kat kat olur. İsterseniz tabii ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama ben sadece tereyağı ile yağlamayı tercih ettim. Bu arada illaki tereyağı kullanmak zorunda değilsiniz. İsteğe bağlı margarin de kullanılabilir. Hamurumuzu yağladıktan sonra bu şekilde oklavaya sarıp kenarlarını da elimizle düzleştirelim ki her tarafı eşit olsun. Ve hazırladıktan sonra bir bıçak yardımıyla videoda gördüğümüz şekilde keselim. Hamurumuz artık hazır oldu. Kenarlarını düzleştirip elimizle biraz genişlettikten sonra bıçak yardımıyla 4 parmak aralıklı olacak şekilde hamurumuzu keselim. Toplamda 4'e kestim, 5 tane hamur elde ettim ve diğer hamurları da hazırlayıp, yani geriye kalan 2 bezemi de hazırlayıp aynı şekilde açtım. Yine de söylüyorum, izlerken sıkılmayasınız diye o şekilde çok fazla detaya girmedim. Geriye kalan, yani diğer 2 bezemi de aynı şekilde hazırladım. Toplamda 10 adet beze elde ettim. Yani hamur elde ettim, pardon. Ve iç harcımı da hazırlamaya başladım. Bu aşamaları da çok detaylı göstermedim. Sadece
150 gram kadar kaşar peyniri, beyaz peynir ve birazcık da maydanoz ekleyip karışımı bu şekilde hazırladım. Eğer içerisine isterseniz farklı içlikler kullanabilir veya farklı peynirler de ekleyebilirsiniz. Tamamen size kalmış ve hamurlarımı da en az 10-15 dakika kadar dinlendirmiştim bir kenarda. Daha da yumuşak ve güzel olmaları için. Şimdi bir tanesini tezgaha aldım ve merdane ile genişletmeye başlıyorum. Çok fazla kalın açmamaya dikkat edin. Kalın olursa daha sonrasında böreğiniz de birazcık kalın olabilir. Bu şekilde olabildiğince incelttikten sonra üzerine iç harcını yerleştirelim. Bu tarife kıymalı iç harcı da çok ama çok yakışıyor. Kesinlikle deneyebilirsiniz. Bir ucunu içerisine kapatıp diğer ucunu da üzerine getiriyorum ve toplamda 4'e olacak şekilde katlayıp bu şekilde bir bohça yaptım. Ve geriye kalan hamurları da aynı şekilde açıp katlamaya devam ediyorum. Bu arada eğer videomu buraya kadar izlediyseniz, beni her nerelerden takip ediyorsanız eğer, bulunduğunuz ülkeyi veya ili yorum kısmına yazarsanız çok çok sevinirim. Hamurlarımızı hazır ettikten sonra yağlı fırın kağıdı serilmiş fırın tepsimizin içerisine dizelim. En az 10-15 dakika kadar daha hamurlarımızı bu şekilde dinlendirelim. Ne kadar uzun süre dinlendirirseniz o kadar yumuşacık ve de kat kat olacaklar. Ben üzerlerine sadece tereyağı sürdüm. İsterseniz yumurta sarısı sürebilir, süt sürebilir, su sürebilirsiniz. Tamamen size kalmış ama daha çıtır ve güzel bir görüntü olmasını isterseniz sadece tereyağı sürmenizi tavsiye ediyorum. Hazır olan hamurlarımızı, yani böreklerimizi önceden ısıtılmış 180 derece fırında alt üst ayarda pişmeye gönderelim. Pişerken şöyle bir güzel kabaracaklar. Fırından çıkardıktan sonra üzerine birazcık daha yağ sürerek daha parlak görüntü olmasını sağlayabilirsiniz. Gördüğünüz gibi çıtır çıtır ve de içerisi kat kat tel tel ayrılan muhteşem bir börek hazırladık. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni bırakmayı, yorum yazmayı, kaydetmeyi ve de paylaşmayı ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerimden haberdar olmak isterseniz eğer kanalıma ücretsiz bir şekilde abone olarak bildirim zilini tüm olacak şekilde etkinleştirmeyi ihmal etmeyin. Bir sonraki videolu tariflerimde görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun.